Günümüzde birçok girişimcide rastladığımız en yaygın hata orijinal fikir bulma isteği. En yaratıcı fikri bulana kadar bekleyip herhangi bir projeye girişmemeleri. Aslında burada şöyle bir durum söz konusu. Özgün olmak yoktan var etmek değildir. Var olanları birleştirmektir, kendinizi dünyaya açmaktır ve etrafımızdakileri kullanmaktır. Hatta buna çok güzel bir örnek de vereceğim. Pulitzer ödüllü Michael Chabon diyor ki, ben saçmalık olduğunu düşünüyorum, özgünlük diye bir şey hiç var olmaz. Yani bu noktada aslında durup ilham gelmesini beklemek çok doğru bir hamle olmayacaktır. İnsanların zaten bildiği unsurları farklı bir şekilde ortaya koymaya çalışacağız. Sıradan olandan sıra dışı bir şey çıkartacağız. Geçmiş dönemde ressamlar mevcut olarak doğayı taklit ederek eserlerden oluşmuşlar. Hatta Aristo çocukların büyüklerin taklit ettiklerinden bahseder. Sanatta dahi yorumlama ve esinlenme varken biz kendi girişimlerimizde hiç olmayan bir alanda var olmaya çalışmamız çok da mantıklı değil aslına bakarsanız. Ve burada şunu belirtebiliriz. İş modeli eşittir yıkıcı yenilik. Örneklerle detaylı inceleyelim. Dünyanın en büyük oteli sizce hangisi? Elbette Airbnb. Tek bir fiziki yerleri dahi yok ancak marka değerleri 40 milyar doların üzerinde. Birkaç örnek daha verelim. Dünyanın en büyük taksi zincirini bu sefer de sorayım size. Sizce hangisi? Tek bir taksisi bile olmayan Uber. Peki dünyanın en büyük sinema ağı hangisi? Bu noktada baktığımızda tek bir sinema salonu dahi olmayan Netflix cevabını verebiliriz. Peki bu iş modelleri tuttu diye biz illaki bu işe benzer şekilde çalışmalar yapmak zorunda mıyız? Elbette hayır. Farklı bir alanda ya da mevcut bu bahsettiğimiz alanlarda yıkıcı yenilikler yaparak girişimlerimizi başlatabiliriz. Tamam, artık fikrimizi de bulduk, şirketimizi kurmak istiyoruz. Peki karşımıza hangi yasal süreçler çıkacak? Dilerseniz bunları detaylı olarak inceleyelim. Her ülkenin kendine özgü şirket kurmak için hukuki kuralları var ama genel anlamda biz size burada bilgileri vermeye çalışacağız. Başlangıçta en kolay kurulan ve en ucuz yapısı ile kurulabilecek şirketler şahıs şirketleridir. Şahıs işletmesi, bireysel bir işletme yapısı veya bireysel girişimciliktir. Tek bir kişinin sahip olduğu ve yönettiği bir işletme türüdür. İşletme sahibi ile ticari işletme arasında yasal bir fark yoktur. İşletme sahibinin bir uzantısıdır ve bu nedenle şirketle ilgili herhangi bir kayıp, borç veya yükümlülükten kişi sorumludur. İkinci olarak da limited şirketi sizler için inceleyelim. Özel limited şirket hisseleri 50 kişiden daha az kişinin elinde bulunan bir tür limited şirkettir. Bu hisseler halka açık değildir. Özel olarak kurulmuş işletmelerin çoğu özel limited şirketleridir. Özel limited şirketin hissedarları bireyler veya bir grup şahıs olabilir ve bu şirketler genellikle Private Limited veya LTD adıyla biter. Halka açık bir limited şirket veya halka açık bir şirket hisselerini halka arz eden bir limited şirket türüdür. Halka açık bir limited şirketin en az 50 ortağı olmalıdır. Bu şirket çoğunlukla borsadadır. Peki limited şirketten bahsettik. Limited şirket kuruluşunun özellikleri nelerdir? Bunları inceleyelim. Kayıtlı sermaye için belirli bir miktar toplam tutarının %50'si kayıt sırasında ödenmelidir. Şirketlerin kuruluş şirketin sermayesindeki paylarla sınırlı sorumluluk sahibi hissedarlar olabilir. Pay sahiplerinin statüsü ve ikametgahı önemli değildir. Hissedar halka arz edilemez. Bir tüzel kişilik olan bir yönetici bile şirketi yönetebilir. Sermayesi belirli miktarı aşan şirketin çoğu durumda bir denetim kurulu seçmesi gerekecektir. Üçüncü olarak da LLC şirketi inceleyelim. LLC şirket türü iş yapmayı kolaylaştıran vergi avantajı sahip olmak isteyen tüm girişimciler kapısını açmaktadır. Şirket kuruluşu sırasında karşılaştığınız ilk kararlardan biri girişiminizi nasıl yapılandıracağınızdır. Tek üyeli bir LLC vergi açısından daha avantajlıdır. Çünkü işletme vergi amaçlı bir şirket olarak muamele görmeye karar vermedikçe federal ve gelir vergisinden muaftır. Nexus yasaları gereğince LLC şirketin tüm karlarını ve zararlarını bireysel çizelgede faaliyet beyannamesiyle bildirmesi gerekmektedir. Tüm bu sorumluluğu yerine getirdiği takdirde tek kişilik LLC şirket kurumlar vergisi ödemek zorunda değildir. Dördüncü ve son olarak da anonim şirkete bakalım. Hissedarların hisse senetlerine sahip olduğu bir şirkettir. Anonim şirketlerin hem kurucularına hem de üçüncü şahıslara ait olabilecek hisselere bölünmüş sermayeleri vardır. Bu piyasada pay satın alınarak yapılabilir. Bu iş biçiminde ortaklar veya katılımcılar varlıklarının değeriyle sınırlı olarak anonim şirketin tamamı ile şirketin zararlarından kişisel olarak sorumlu değildir. Anonim şirket kurmanın avantajları, şirketin hisse senetleri hissedarlar tarafından alınıp satılabilir. Her hissedar hisselerinden belli oranda şirket hissesine sahiptir. Bu bilgiler genel bilgiler olup ülkeden ülkeye farklılık gösterebilir. O yüzden
bu tarz bir şirket kurmadan önce tanıdığınız veya güvendiğiniz bir uzmandan destek almanız sizin için çok daha iyi olacaktır. Girişimci yola çıktığında bilmediği birçok şeyle karşılaşacaktır. Fatura kesme, işte gider faturası gösterme, ortaklık kurma, yatırım alma, teklif dosyası gönderme. Zamanla bu bahsettiğim tüm öğrendiğiniz ya da karşınızdaki zorluk olarak gördüğünüz birçok şey sizi ciddi düzeyde geliştirecektir ve ileride ekibinizi kurmaya başladıkça bu öğrendiklerimi iyi ki öğrenmişim diyeceksinizdir. Yeter ki ilk adımı atın ve başlayın.